Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün çok güzel bir videoyla beraberiz. 20.000 TL ve 40.000 TL arasında size gaming tablet önereceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel cihazlarımız var. Sırayla gideceğiz. Öncelikle 20.000 bandından başlayıp 40.000 bandına doğru gideceğiz arkadaşlar. Onun için videoyu detaylı izlemenizi istiyorum açıkçası. Dilerseniz hiç beklemeden arkadaşlar ilk cihazımızla başlayalım. Karşınızda Xiaomi Pad Mini 9400 Plus işlemcisiyle ve 165 Hz ekranıyla gerçekten çok güzel bir tablet. 3K ekran bu arada, yani ekran konusunda da sizi tatmin edecektir kesinlikle. Bu cihazımız Android 15 ile geliyor. Normal sitelerde alırsanız fiyatı 23.000'den vesaire başlıyor ama kendi sitesinde şu an 20.000 TL'ye alabilirsiniz. Düz bir şekilde arkadaşlar şöyle 12 GB 512 depolama birimine sahip olan Xiaomi Pad Mini'yi alabilirsiniz 20.000 TL. Arkadaşlar ekran boyutumuz adı üzerinde mini cihaz olduğu için 8.8, yani tamamıyla mini bir tablet. Evet, bu cihazımızın sunduğu yüksek yenileme hızı yani 165 Hz bize oyunda PUBG Mobile veya COD Mobile olmak üzere 120 FPS'i kesinlikle verecektir arkadaşlar. Jiroskopu vesaire var, hiç düşünmeyin bunu. Islak parlak algılama, HDR10, 700 nit parlaklık, 3K ekran, 403 ppi piksel yoğunluğu, yani ekranı kesinlikle sizi tatmin edecektir. RAM 12 GB'dan başlıyor, depolama ise 512 arkadaşlar. Bundan daha düşük 8 GB RAM ve 256 GB'lı depolama birimine sahip olan tablet çoktan tükendi bile arkadaşlar. Yani şu an satışta olan 12 GB ve 512 modelini alabilirsiniz. İşlemcimiz MediaTek 9400 Plus arkadaşlar. Bu işlemci gerçekten çok güçlü bir işlemci. Bu noktada bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. 120 FPS'in tamamını alabileceksiniz. Kameraya geçelim arkadaşlar isterseniz. Arka kamera 4K 30 FPS bir video çekimi yapabiliyor ve portre modu vardır arkadaşlar. Bu arada HDR desteğine de sahip. LED flash'ımız var arkada bir tane. Ön kamerada ise arkadaşlar klasik Xiaomi 1080p 30 FPS'i destekliyor. Wi-Fi'ye gelelim arkadaşlar. Sinyal çekimi bakımından gerçekten çok önemli. Wi-Fi 7'ye sahip ve bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Kesintisiz bir Wi-Fi deneyimi yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bluetooth versiyonu ise 5.4. Ağırlığımıza gelelim arkadaşlar. Ağırlık ise 326 gram. Yani iPad mini 7 ile karşılaştırırsak o da 280-300'e yakın bir şeydi. Şöyle arada bir 40-50 gram oynuyor arkadaşlar. Renk seçenekleri gri ve mor. Pile gelelim dilerseniz. Pil kapasitemiz 7500 mAh. Hızlı şarj desteğimiz var arkadaşlar. 67 Watt kesinlikle. Dediğim gibi jiroskopu vesaire var. Yeni çıkan bir cihaz olduğu için 2025'in Eylül ayında çıktığı için arkadaşlar önümüzdeki birçok güncellemeyi kesinlikle alacak. Bu arada da hoparlör kısmında stereo hoparlör ve Dolby Atmos desteği var arkadaşlar. Şöyle ekranda da görebileceğiniz üzere mor rengi de var ve arka cebe sığacak biçimde küçük. Yani mini 7 ile aynı boyutlarda sayılabilir arkadaşlar. Ayrıca bu cihazımızda arkadaşlar iki tane Type-C bölümü var. Birisinden kulaklığını, birisinden şarj edebilirsiniz veya çeşitli aksesuarlar bağlayabilirsiniz. Gerçekten bu güzel bir özellik. Şöyle şu şekilde göstermek istersem size arkadaşlar, şurada şarj ediyor. Şurada bir tane adaptörünü bağlamış. Herhangi bir şey olur. Klavye, mouse vesaire herhangi bir aksesuarını bağlamış arkadaşlar. Yani çift Type-C bölümüne sahip. İlk defa bir tablette böyle bir şey görüyorum. Bu güzel bir şey bence. Yani bir taraftan kulaklığınızı takarken diğer taraftan da şarj edebileceksiniz arkadaşlar. Kesinlikle bir gaming tablet diyebiliriz bunun için. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci bir cihazımıza gelelim. Bu cihazımızın fiyatı da 22.500, yani 2.500 lira daha fazla. Özellikleri bakımından Xiaomi Pad Mini'den daha iyi mi tartışılır ama gerçekten çok güzel bir tablet var karşımızda arkadaşlar. Ekran yenileme hızı Pad Mini ile aynı 165 Hz. İşlemci olarak gerçekten çok güzel bir işlemci var, 8 Gen 3. Ama arkadaşlar kafanızın karışmaması için bize PUBG Mobile'de daha yeni bir işlemci olduğu için, daha yüksek skorlar aldığı için, özellikle tekli çekirdekte daha yüksek skor aldığı için arkadaşlar Xiaomi Pad Mini'yi Lenovo Tab Gen 3 yerine öneririm arkadaşlar. Çünkü gerçekten arada 2.5K fiyat farkı var ve işlemci olarak Pad Mini biraz daha iyi arkadaşlar. Ekran olarak aynılar. Ekran büyüklükleri ve ekran özellikleri aynı arkadaşlar. Sadece burada Lenovo 2.5K daha fazla olduğu için arkadaşlar Xiaomi Pad Mini'yi önereceğim ama gerçekten bu da çok iyi bir cihaz. Xiaomi'nin arayüzünü, yazılımını vesaire beğenmiyorsanız arkadaşlar 2.5K vererek bu cihazı kesinlikle alabilirsiniz. Sizi yarı yolda bırakmayacaktık. 8 Gen 3 gerçekten çok güzel bir işlemci. RAM'imiz 12 arkadaşlar. Depolamamız 256 GB. Burada bile Pad Mini öne geçiyor arkadaşlar. Orada 20.000'e 512 vesaire alabiliyordunuz arkadaşlar. Burada ekranımız 2.5K arkadaşlar. 500 nit parlaklık var. HDR10 vesaire var. Yani ekran konusunda Pad Mini daha iyi diyebiliriz arkadaşlar kesinlikle. Kameraya gelelim arkadaşlar. Arkada 1080p 30 FPS. Ön kamerada ise 1080p 30 FPS çekiyor. Burada biraz kamera da geride kalmış arkadaşlar. Bluetooth versiyonu 5.4. Wi-Fi ise 7. Yani burada aynılar. Pil olarak biraz düşüş var arkadaşlar. Pad Mini'ye göre 6500 mAh. Hızlı şarj desteği aynı şekilde 67 Watt burada da var. Dolby Atmos, jiroskop vesaire bu cihazımıza da mevcut arkadaşlar. Yani iki cihaz arasında kalırsanız kesinlikle Pad Mini'yi alabilirsiniz arkadaşlar ve dilerseniz üçüncü cihazımıza
geçelim. Evet arkadaşlar, 3. cihazımız Apple'dan geliyor. iPad Air 11 inç M3 tablet arkadaşlar. Yani adı üzerinde M3 işlemcili bir güçlü bir tablet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki M serisi çipler Apple'ın kendi bilgisayarlarında kullanılıyor arkadaşlar. Yani güçlü işlemciler gerçekten, fakat bunun bir dezavantajı var. Yani bu tablet modeli özelinde bir dezavantajı var. Şöyle ki arkadaşlar, iPad Air'ler 60 FPS. Şöyle ki arkadaşlar, iPad Air'ler 60 Hz olduğu için oyunda da 60 FPS veriyor doğal olarak arkadaşlar. Fakat bu sabit bir 60 FPS oluyor. Yani kesinlikle bir düşme olmuyor arkadaşlar. Eğer ki siz 60 Hz'e ve oyunda 60 FPS'e okeyseniz kesinlikle bu cihazı alabilirsiniz arkadaşlar, ama kendi sitesinde şu an fiyat uygun değil. Bunu söyleyebilirim size. Şu an N11'den 25.000'e alabilirsiniz arkadaşlar. Bu tabletimizin fiyatı evet 25.409 TL arkadaşlar. Yani bu videoyu çektiğim tarihten itibaren fiyatlar geçerlidir arkadaşlar. Ekranımız 11 inç arkadaşlar. iPadOS 18'de geliyor. iPadOS 26'ya da güncelleyebilirsiniz. Fakat ben iPadOS 26'yı beğenmediğim için ben alsam 18'de kalırdım kesinlikle. IPS LCD bir ekranımız var arkadaşlar. Piksel yoğunluğu 261. Ekran çözünürlüğü 2360'a 1640. Apple'larda ekran çözünürlüğünü pek sorun etmiyorum. Gerçekten ekran konusunda başarılılar arkadaşlar. Parmak izi tutmaz kaplama vesaire var. Apple Pencil Pro desteği de var. HDR10 Plus var arkadaşlar. Tam lemine bir ekranımız var. 500 nit parlaklığımız var. Ekran yenileme hızımız dediğimiz gibi 60 Hz. Yansımasız mat yüzeyle beraber. Kesinlikle bir iş tableti arkadaşlar. Ben oyun için almazdım ama kesinlikle iş için alırdım. Çok isabetli bir tercih olurdu arkadaşlar, ama oyun içinde bunu tercih edecekseniz sabit 60 FPS'i alacaksınız. Kayıt ve canlı yayın dahil hiçbir şekilde arkadaşlar düşme olmayacak sahip olduğu çip açısından. RAM'imiz 8 GB, depolamamız 128. Apple'larda arkadaşlar RAM'i takmayın, sadece depolamaya bakın. 128 size yetiyorsa onu alın veya bir üstüne çıkabilirsiniz arkadaşlar, ama biz 20.000 ile 40.000 arası olduğu için fiyat performans cihazları sunuyorum. Siz bir üst seviye depolamasına bakabilirsiniz arkadaşlar. Uygunsa onu alırsınız kendinize. Arka kamerada her zamanki gibi Apple çok iyi arkadaşlar. 4K 60 FPS bir video kaydı. Otomatik görüntü stabilizasyonu, geniş açı, otomatik netleme, 1.8 diyafram, 5 bileşenli lens, akıllı HDR4 vesaire arkadaşlar. Bir de 5 kata kadar dijital zoom'umuz var. Ön kamerada ise akıllı HDR4, diyafram değerimiz 2.0, lens düzeltme, otomatik görüntü stabilizasyonu, portre modu, seri çekim vesaire var arkadaşlar. Sinematik video stabilizasyonu da var ve 1080p'de 60 FPS kayıt alabilirsiniz arkadaşlar. Tabi fotoğraf olarak da 12 megapiksel bir kamera bizi bekliyor arkadaşlar, ama kamera konusunda Apple'lar gerçekten çok iyi. Haberiniz olsun. Bluetooth versiyonu 5.3 arkadaşlar. Wi-Fi ise 6E, yani 7'den bir tık düşük. Fazla değil arkadaşlar. DisplayPort destekli arkadaşlar. Yani çok rahatlıkla Elgato desteği vesaire sağlayabilirsiniz. Ayrıca iOS'un işletim sistemi sayesinde TikTok vesaire yerlerde çok rahatlıkla canlı yayın açabilirsiniz arkadaşlar. Hem iç sesi hem dış sesi alabiliyor. Yani hem mikrofonunuzu hem de iç sesi alabiliyor. Tercihinize göre arkadaşlar. Pil kapasitemiz 7600 arkadaşlar. 4 adet hoparlör arkadaşlar. Touch ID'miz var. Parmak izimiz var arkadaşlar. Dolby Atmos vesaire var. Çift mikrofon var ve jiroskopumuz tabii ki var arkadaşlar. Renk seçenekleri gri, mor, mavi ve yıldız ışığı diye devam ediyor ve dilerseniz bir sonraki cihazımıza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar, bir sonraki cihazımız Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi modeli arkadaşlar. Belleğimiz 12, depolamamız 256 GB, ekran boyutumuz 11 inç arkadaşlar. Ekran yenileme hızı 120 Hz, 700 nit parlaklık var arkadaşlar ve ekranımız AMOLED 2X ile geliyor arkadaşlar. HDR10 Plus var. Gerçekten müthiş bir ekran diyebiliriz kesinlikle. Bu incelediğimiz model arkadaşlar 128 GB olan modeli değil, 256 GB olan modeli ve fiyatı 23.200 TL arkadaşlar. Bir Android cihazının 8 GB ve 128 GB depolama birimine sahip olmasını pek tercih etmedim arkadaşlar. Onun için 23.200 TL fiyatıyla 12 GB RAM, 256 GB depolama birimine sahip olan S9 Wi-Fi seçtik arkadaşlar. Dilerseniz hızlıca işlemciye gelelim arkadaşlar. İşlemcimiz Snapdragon 8 Gen 2, yani Lenovo Legion 3'ün bir nesil gerisinde arkadaşlar. 8 Gen 2 oyunda sabit 120 FPS verir mi? Şu tarih özelinde arkadaşlar PUBG Mobile'da veya diğer oyunlarda 120 FPS sabit verir mi? Bilemiyorum. O biraz tartışılır arkadaşlar. Günlük kullanım için, ders için kesinlikle S9 Wi-Fi alabilirsiniz. Yani tek atabilirsiniz. O kadar iyi bir cihaz diyebiliriz arkadaşlar. Ama PUBG Mobile ve gaming tabletleri için ben tercih etmezdim açıkçası. Kamera kısmına gelelim arkadaşlar. Arka kamera 13 megapiksel, HDR, 4K 30 FPS vesaire, geniş açı vesaire özelliklerine sahip arkadaşlar. Samsung da Apple gibi kamera konusunda gerçekten çok iyi. Yani tereddütsüz kamera konusunda Samsung ve Apple'ı alabilirsiniz arkadaşlar. Ön kamerada ise 1080p 30 FPS arkadaşlar. Burada Apple gibi 60 FPS'e çıktığını göremiyoruz maalesef. Wi-Fi olarak arkadaşlar 6E, yani 7'den bir tık düşük, fazla değil. Bluetooth versiyonu 5.3 arkadaşlar. Pil kapasitemiz 8400, hızlı şarj desteğimiz var 45 Watt. Vapor Chamber soğutma sistemi var arkadaşlar. Bu biraz oyunlarda bize avantaj sağlayabilir. Yani FPS'imiz arkadaşlar
arkadaşlar şöyle kabaca bir grafik çizersek 90 FPS ve 120 FPS arasında gidip gelecektir kesinlikle. Kalem desteğimiz vesaire var. Yani günlük kullanım için, sosyal medya için ve okul için kesinlikle alabilirsiniz diye. Bir sonraki cihazımıza geçelim hızlıca arkadaşlar. Let's go. Arkadaşlar bir sonraki tabletimiz Xiaomi Pad 7 Pro ama bunu biraz kısa tutacağım. Şöyle ki arkadaşlar daha iyi işlemci ve daha iyi bir ekran yenileme hızı sunan Pad Mini'yi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hem 3.5K bir avantajınız olacak ve hem yüksek yenileme hızı, daha güçlü çip vesaire. Onun için sadece büyük ekran tercih edeceksiniz. Pad 7 Pro'yu almanızı tavsiye ederim. Onun dışında Pad 7 Pro yerine kesinlikle Pad Mini alırdım ben arkadaşlar diye söyleyebilirim. Ama dilerseniz hızlıca özelliklerini size sayayım arkadaşlar. Yaklaşık 3K bir ekranımız var. Yansımasız mat yüzey, 800 nit parlaklık, HDR Pro, HDR10 vesaire. Yani Xiaomi gerçekten burada da bir güzel bir ekran sunmuş bize arkadaşlar. 144 Hz bir yenileme hızımız var arkadaşlar. RAM olarak 12 GB, dahili depolama olarak 512 arkadaşlar. Dilerseniz hızlıca arkadaşlar işlemciden bahsetmek istiyorum. İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 yani Lenovo Legion 3'ten bir tık kısılmış versiyonu arkadaşlar. 8 Gen 3 değil düz modeli, 8S Gen 3 ama merak etmeyin bu işlemci 120 FPS veriyor. Fakat ne kadar stabil verir bu tartışılı arkadaşlar. Sonuçta PUBG Mobile çok ağır ve cihazları ısındıran bir oyun arkadaşlar. Onun için ben çok fazla 120 FPS'i sabit vereceğini düşünmüyorum ama büyük ekran düşünecekseniz 100 ile 120 arasında gidip gelen bir FPS değerleriyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir işlemcidir. Kamera konusuna kısaca değinmek istersek arkadaşlar klasik Xiaomi'nin 4K 30 FPS, ön kamera 1080p 30 FPS vesaire arkadaşlar. Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 yani diğer özellikleri Pad Mini ile aynı ama işlemci ve ekran yenileme hızı bakımından Pad Mini kesinlikle daha önde arkadaşlar. Pil kapasitemiz 8850. Burada pil kapasitemiz yüksek. Hızlı şarjımız var 67 Watt. Ağırlığımız 500 gram arkadaşlar yani yarım kilo kaba tabiriyle. Renk seçenekleri gri, yeşil, mavi arkadaşlar. Jiroskopumuz vesaire var. Hiç merak etmeyin. Stereo hoparlör, jiroskop vesaire, akıllı kalem ve klavye desteği hepsi var arkadaşlar. Ayrıca Pad Mini 2 tane USB-C kısmı varken burada bir tane var arkadaşlar. Yani her halükarda 3.5K daha ucuz olan Pad Mini'yi alırdım ve bu cihazı kısa tutarak bir sonraki cihazımıza geçelim arkadaşlar. Let's go. Evet arkadaşlar bir sonraki cihazımız Apple'dan iPad Mini 7 arkadaşlar. A17 Pro çipiyle gerçekten çok güçlü bir cihaz. Fakat hemen girişte dezavantajını söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu cihaz maalesef ki 60 Hz olduğu için oyunda kesinlikle 60 FPS'in üzerine çıkmayacak arkadaşlar ama pek düşeceğini de sanmıyorum. Gerçekten çok güçlü bir işlemciye sahip arkadaşlar. Ekran boyutu olarak 8.3 inç arkadaşlar. Xiaomi Pad Mini'den biraz küçük arkadaşlar ve gerçekten hafifliği de olarak bir 50 gram daha hafif arkadaşlar. Bunu zaten Pad Mini bölümünde söylemiştim. Ekran kısmı güzel arkadaşlar, sizi tatmin edecektir. Detaylar keskin ve net yani IPS LCD olmasına rağmen arkadaşlar 500 nit bir parlaklığımız var. Apple Pencil 2. nesil desteği var arkadaşlar. HDR10 Plus var. Leke tutmaz kaplama, yansımasız mat yüzey, Liquid Retina vesaire arkadaşlar. Yani ekran konusunda kesinlikle sizi tatmin edecektir. RAM olarak 8 GB ama Apple'larda RAM'i düşünmeyin demiştim arkadaşlar. Dahili depolama birimi 128 GB olan modeli aldım. Çünkü fiyat performans cihazları sunuyorum size arkadaşlar. Bunun bir üst versiyonu da yine 40.000 bandında olabilir ama alınmaz arkadaşlar. Tabi size bağlı bir şey bu. Gerçekten mini cihazı seviyorsanız ve Mini 8'i beklemek istemiyorsanız ki Mini 8'in 120 Hz'de geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Onun için Mini 7'yi almak isterseniz şimdiden alabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz hızlıca kameraya geçelim. Arka kamerada şu küçücük tablet arkadaşlar. Gerçekten arka kamerada 4K 60 FPS, 5 kata kadar dijital zoom, akıllı HDR4, 5 bileşenli lens, görüntü stabilizasyonu, panorama, seri çekim, true tone, 1.8 diyafram vesaire arkadaşlar. Gerçekten kamera konusunda döktürüyor Apple. Ön kamerada ise arkadaşlar 1080p 60 FPS deyip kapatmak istiyorum direkt ama kapatmayacağım. 122 derece görüş alanı yani geniş açımız var arkadaşlar. Akıllı HDR4 vesaire var. Görüntü stabilizasyonu ön kamerada var. Yani kamera konusunda kesinlikle bu küçük tablet bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Tablet özelinde arkadaşlar. Wi-Fi'miz ise 6E arkadaşlar. Yani 7'den bir tık düşük. Bluetooth versiyonumuz 5.3. DisplayPort desteği vesaire var arkadaşlar. Yani bütün Apple cihazlarda canlı yayın, ekran yansıtma, Elgato ve benzeri yayıncı ekipmanlarıyla kesinlikle uyumlu arkadaşlar ki birçok yayıncı Apple'ı kullanma sebebi ve bunu hala Android göremiyor. Çok tuhaf gerçekten. Kalınlık olarak çok ince bir kalınlığı var arkadaşlar. 6.3 ama kenarları kareli olduğu için belki kareli tasarımı beğenmezsiniz ama beğenenler var arkadaşlar. Ağırlık olarak 293 grammış. Gerçekten çok hafif bir ağırlığı var. Renk olarak mavi, gri, yıldız ışığı ve mor arkadaşlar. Pil kapasitemiz 5078. Bu biraz düşük kalabilir ama telefondan iyidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Jiroskopumuz var arkadaşlar. Kesinlikle Dolby Atmos, stereo hoparlör vesaire hepsi var arkadaşlar. Parmak izimiz de var diyerek bir sonraki cihazımıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Let's go. Arkadaşlar şu tarih itibariyle 27.000 TL ile hepsi burada da satın
satılan Samsung Galaxy Tab S11 Wi-Fi 128 GB modelimize geçmek istiyorum. Neden mi? Çünkü işlemcisi gerçekten güçlü. MediaTek 9400 Plus var. Yani Pad Mini'nin aynı işlemcisi arkadaşlar. Ekran konusuna gelelim dilerseniz hızlıca. Ekranımız arkadaşlar 120 Hz klasik. Ekran özellikleri olarak AMOLED 2X arkadaşlar. HDR10 Plus var. 1600 nit parlaklık vesaire var. Gerçekten müthiş bir ekran kullanılmış gene arkadaşlar. RAM'imiz 12 GB, depolama birimi olarak 128 GB arkadaşlar. Diğer depolama alanları 256 ve 512 diye yükseltebilirsiniz. İşlemcimiz Dimensity 9400 Plus demiştim arkadaşlar. Bu işlemci gerçekten güzel performans veriyor. Özellikle tekli çekirdek performansında önemli olan PUBG Mobile'de güzel skorlar elde ediyor arkadaşlar. Kamera arkada 4K 30 FPS arkadaşlar. Wi-Fi 6E sahip. Bluetooth versiyonu 5.4. Bu daha çok arkadaşlar hem oyun hem de günlük sosyal medya için veya okul için kesinlikle almanız gereken bir tablet diye düşünüyorum. 7 yıl güncelleme garantisi, 7 yıl güvenlik güncellemesi vesaire, çok uzun süreli destekler var. Samsung tarafında arkadaşlar pil kapasitemiz 8400, kalem desteği, hızlı şarjımız 45 Watt, Dolby Atmos, toza ve suya dayanıklılığı vesaire bütün özellikleri var arkadaşlar. Bir de Samsung son zamanlarda biliyorsunuz yapay zekada çığır açtı. Kesinlikle okul ve sosyal medyada çok işinize yarayacaktır arkadaşlar. Oyun kısmında da yani fiyatı uygun olduğu için ve işlemcisi güzel olduğu için bu listeye dahil ettim arkadaşlar. Dilerseniz sözü hiç uzatmadan diğer tabletimize geçelim. Let's go. Arkadaşlar diğer tabletimiz Red Magic Astra. Gerçekten bu tablet o kadar tutuldu ki anlatamam size ve ufak da kötü bir haberim var arkadaşlar. Başlangıç fiyatı daha düne kadar 28,5K olan tabletimiz arkadaşlar stokları tükenmiş durumda. Yani 12 GB RAM ve 256 GB olan modeli tükenmiş durumda. Şu an ama satışta olan diğer modeli bu 20K ve 40K arasındaki listeye dahil edebiliriz arkadaşlar. Niye ki? Çünkü şöyle ki arkadaşlar 37.500 TL fiyatıyla hepsi buradadır ve Ne11'de şu an satışta arkadaşlar. Alabilirseniz bence gerçekten bunu alın. Çünkü gördüğünüz üzere 30K ve 40K arasında neredeyse hiç cihaz yok arkadaşlar. Fiyat performans cihaz yok. Onun için bu 20K ve 40K bandında olan son tabletimiz, gaming tabletimiz arkadaşlar Red Magic Astra. Tabi 28K fiyat bandında olan modeli bekleyebilirsiniz ama şu an satışta değil ve geleceğini de düşünmüyorum arkadaşlar kısa zaman içinde. Hatta tablet fiyatlarının artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir an önce tablet almak isterseniz herhangi bir marka olur hiç fark etmez arkadaşlar. Tabletlerinizi alın diye tavsiyede bulunayım arkadaşlar size ve tabletimizin özelliklerini saymaya başlayalım. Öncelikle vurucu kısımlarla başlıyorum arkadaşlar. Ekran teknolojisi OLED. Şu anki incelediğimiz hiçbir tablet OLED değildi. Dinamik AMOLED 2X vardı Samsung tarafında ama OLED yoktu arkadaşlar. Çözünürlük olarak 2400'e 1500. Bu da güzel bir çözünürlük arkadaşlar. 1600 nit parlaklık. Ekran yenileme hızı 165 Hz arkadaşlar ve HDR desteğine sahip. Yani bence gerçekten ekran kısmında şu an Nirvana diyebileceğimiz bir kısımda. Tabi Samsung da çok iyi bir ekran ve Xiaomi de çok iyi bir ekran sunuyordu bize. Onları da pas geçmeyelim arkadaşlar. Ve ikinci vurucu kısma gelelim arkadaşlar. Qualcomm Snapdragon 8 Elite var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir işlemci. CPU frekansı 432'yi bile geçiyor arkadaşlar. Tabletimizin ağırlığı 370 gram. Kalınlığı ise yaklaşık 7 mm diyebiliriz arkadaşlar. Renk seçeneklerimiz siyah ve gümüş. Bluetooth versiyonu 5.4, Wi-Fi 6 olarak diye geçiyor arkadaşlar. Wi-Fi 7 olmasını isterdim açıkçası. Pil kapasitesi 8200 mAh arkadaşlar. Pilimiz iyi. Parmak izimiz var. Sıvı soğutmamız vesaire var arkadaşlar. Yani Red Magic alınca arkadaşlar arkada bir gaming kasa çalışıyormuş gibi hissedersiniz. Gerçekten sizi oyunun içine sokacaktır diye düşünüyorum. İşlemcimizi görmek istiyorsanız arkadaşlar kendisi ekranda mevcut. Özellikleri de mevcut. Gerçekten Snapdragon tarafından Nirvana diyebileceğimiz bir işlemci. Güzel bir işlemci arkadaşlar. Tablet bir de yeni çıktı. 2025'in Haziran ayında çıkmış. Güzel bir tablet arkadaşlar. Şu an 37K fiyatıyla bence gerçekten alınır arkadaşlar. Zaten bir üst seviye çıkmak isterseniz iPad Pro M4 ve M5'e yönelmek zorundasınız arkadaşlar. Daha da iyi cihaz kalmadı çünkü. Onların fiyatı da 55K'ya varıyor. Yani burada ne kadar fiyat farkı var arkadaşlar? Yaklaşık 18K bir fiyat farkı var. Bence sabit 120 FPS alacağınız bir cihaz karşınızda duruyor. Yarın öbür gün daha fazla yüksek FPS gelirse onu da verir arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İşlemcisi çok güçlü. Ekran yenileme hızı 165 vesaire diye söyleyebilirim. Gerçekten Elgato desteği varsa bu cihaz alınır ve tek geçilir arkadaşlar. Hiç iPad Pro'ya bulaşmaya gerek yok. Tabi iPad Pro'lar üst Nirvana cihazlar ama çok pahalı takdir ederseniz ve o performansları ucuz fiyata veren bir tablet karşınızda arkadaşlar. OLED ekranlı 165 Hz 8 Gen Elite vesaire. Yani çok güzel bir tablet var. Alabilirsiniz arkadaşlar diyerek videomuzu noktalamak istiyorum burada arkadaşlar. Bence çok faydalı bir video oldu. Buraya kadar izlemişseniz videoyu hiç bölmeden like istemedim arkadaşlar ama videoya like atarsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.